Herkese merhabalar. Ağır Siklet Box kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Daniel Dubois, Filip Hrgović tahmin, yorum ve analiziyle sizlerle beraberim. Deontay Wilder, Zhilei Zhang alt kartında yapılacak bu karşılaşma 1 Haziran'da ve dünya çapında gerçekten merak edilen maçlardan bir tanesi. Özellikle Filip Hrgović yenilgisiz bir boksör olduğu için dünya genelinde bu karşılaşmayı net kazanır gibi görüşler var. Bakalım öyle mi olacak? Videomuzun detaylarında ben kendi yorumumu da yapıyor olacağım sonlara doğru. Dilerseniz şimdi ilk öncelikle Filip Hrgović ile başlayalım. Filip Hrgović bugüne kadarki 17 maçının tamamını kazandı ve 14'ünü knockout'la kazandı. Dünya sıralamasında 8. sırada bulunuyor. Hırvatistan'ın 1 numaralı boksörü, lakabı El Animal. 31 yaşında, 1.98 boyunda Filip Hrgović. Bugüne kadar kimlerle karşılaştı? Hemen hızlıca bir bakalım. Pavel Soor, Tom Liddell, Kevin Johnson, Eric Molina, Zhilei Zhang, Damien McKean ve en sonunda Mark Demori ile maç yaptı. Tabii ki baktığımız zaman Zhilei Zhang ve Damien McKean haricindeki rakipleri tamamı tek yıldızlı boksörlerden oluşuyor Filip Hrgović'in. Şimdi buradan Daniel Dubois'a geçelim. Daniel Dubois bugüne kadarki 22 maçının 20'sini kazandı. 19'u knockout'la ve 2 defa yenildi. İkisinde de knockout oldu. Birisi Alexander Usyk'e karşı, diğeri de Joe Joyce'a karşı kaybetmişti. 26 yaşında Dynamite lakaplı, Dinamit lakaplı Daniel Dubois 1.96 boyunda ve 1.98'de kanat açıklığı bulunuyor. İngiltere'nin 3 numaralı boksörü ve dünya sıralamasında da 6. sırada şu anda bulunuyor Daniel Dubois. Bugüne kadar hangi önemli isimlerle karşılaştı diye hemen hızlıca bir bakalım. Tom Liddell, Kevin Johnson, Razvan Kojanu, Nathan Gorman, Joe Joyce, Bogdan Dinu, Trevor Bryan, Kevin Lerena, Alexander Usyk ve en son Jarrell Miller. Yani çok böyle bilindik isimleri söyledim ama burada da baktığımız zaman Alexander Usyk, Jarrell Miller, Kevin Lerena haricinde Joe Joyce var bir de. Bu 4 boksör haricindeki rakipleri hep tek yıldız ve 2 yıldızlı boksörlerden oluşuyor Daniel Dubois'ın, ama tabi Filip Hrgović'e göre daha iyi rakiplerle karşılaştığını söyleyebilirim. Özellikle son yıllarda 2020'den itibaren bakın Joe Joyce, Kevin Lerena, Alexander Usyk ve Jarrell Miller şeklinde. Özellikle Alexander Usyk maçından sonra gerçekten Daniel Dubois boksuna güzel özellikler kattığını düşünüyorum. Daha da tecrübe kazandı. Bunu zaten bize Miller maçında gösterdi. 150 kilo adama karşı gerçekten işi iyi idare etti diye söyleyebilirim. Bir diğer konu Joe Joyce'a, biliyorsunuz knockout olmuştu 10. roundda 2020 yılında. Burada hani dünya geneline şöyle bir mesaj verildi. Yanlış bir mesaj. Onu da hemen düzelteyim. İşte gözünde sanırım orbital kemiği kırılmıştı Daniel Dubois'ın ve burada Daniel Dubois'ın maçlardan rahat bir şekilde vazgeçtiği gibi yanlış bir algı dünyaya söylendi. Buna nispeten inananlar da az değil, bayağı olmuştu buna, ama bence bir boksör öyle maçı kolay kolay bırakmaz. Yani adamın gözü görmüyordu, artık maça devam etse bile ne olurdu ki yani. Bütün capları alıyordu o gözünde sıkıntı yaşadığı bölgeye. Dolayısıyla maçı öyle bırakmıştı. Böyle de yanlış bir algı var. Her boksör düştüğü zaman köşesine bakar illaki. Hani şunu demek istiyorum. Ben boksörleri eleştiriyorum ama boksörlerin de şimdi doğal böyle durumlarından da bahsetmem lazım. Yani adam maça devam etmemesi hani çok kolay vazgeçti gibi gösterildi dünyaya. Böyle bir durum yok. Bunu da ifade etmiş olayım. Zaten vazgeçecek olsaydı
o zamandan sonra daha boks yapmazdı ama kariyerine devam etti. Ve gerçekten fena durumda değil şu anda Daniel Dubois. Özellikle Alexander Usyk'le maç yaptıktan sonra. Evet, tabii dünya genelinde nasıl tahminler yapılmış, kanalımızda nasıl tahminler yapılmış, hemen onlara bakacağız. Ama son maçlarındaki kilolarına hemen bakalım. 111.6 kilogram gelmiş Filip Hrgović ve Daniel Dubois da 108.4 kilogram gelmiş. Yaşları zaten 26'ya 31, 5 yaş bir fark var aralarında. Hafif favori durumda, daha doğrusu genel favorilikte, hafif demeyeyim. Dünya genelinde favori bir şekilde gösterilen isim Filip Hrgović ve slight underdog, yani hafif kaybetmesi muhtemel rakip ise Daniel Dubois olarak gösterilmiş. Dünya çapında 342 tahmin yapılmış ve bunların %73'ünde Filip Hrgović maçı kazanır demişler. Daniel Dubois kazanır diyenlerse sadece %27'lik bir kesim. Hrgović alır diyenlerin %51.6'sı knockout alır demiş. Daniel Dubois alır diyenlerin de %66.3'ü knockout'la bu karşılaşmayı eğer Dubois kazanırsa söylemişler bu şekilde. Yani dünya çapında bu maçın yüksek oranda özellikle Daniel Dubois kazanırsa knockout'la kazanır diye düşünmüşler. Ama Hrgović sayıyla da alabilir, knockout'la da alabilir diye böyle ikiye ayrılmışlar. Hrgovic'i destekleyenler. Ve sizlere şunu hatırlatıyorum. Frank Sanchez Agit Kabayel maçında da bakın yapılan tahminlerde dünya genelinde %84'lük bir kesim Frank Sanchez'in kesinlikle Agit Kabayel'i yeneceği yönündeydi. %16'lık bir kesim sadece Agit Kabayel demiştik. Zaten kanalda ben ve birkaç arkadaş dışında herkes tamamen Sanchez diyordu. Ve sonuç olarak ne oldu? Sanchez balonu patladı. Ve şimdi de bana göre Filip Hrgović balonunda sıra. Çünkü gerçekten bugüne kadar çok önemli isimlerle karşılaşmadı. Filip Hrgović işte Mark Demori'ydi, Emir Ahmetoviç'ti. Yani böyle alakasız rakiplerle karşılaşaraktan bugüne kadar yenilgisiz kaydını tutmaya çalıştılar Filip Hrgović'in. Ama bir yere kadar artık patlama zamanı geldi diye söyleyebilirim. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Benim burada ne Filip Hrgović'e bir garezim var ne de Daniel Dubois'a bir hayranlığım var. Ben zaten bu Kevin Lerena maçını Daniel Dubois'a karşı Kevin Lerena'nın kazanacağını söylemiştim. Aslında birinci roundda 3 defa düşürmüştü Lerena Daniel Dubois'ı ama bir şekilde devam edip karşılaşmanın ilerleyen roundlarında Kevin Lerena'yı durdurmayı başarmıştı. Yani bunu da söylemiş olayım. Ben iki boksöre de ne bir garezim ne de böyle hayranlığım bulunmuyor. Bunları da söylemek istiyorum. Kaldı ki benim boksörlerim zaten 3 tane, her zaman söylüyorum. Kanalımın hakkında kısmından onları görebilirsiniz. Şimdi evet, dünya genelinde dediğim gibi Hrgović yenilgisiz bir boksör olduğu için tabii ki Dubois'a karşı kesinlikle kazanır gibisinden bir görüş var. Bunu ben kıracağımızı bu maçta düşünüyorum ve Hrgović'in yenileceğini düşünüyorum. Kanalımızda nasıl tahminler yapılmış oraya gelelim. 77 oy kullanmışsınız ve bunların %55'inde Hrgović, %45'inde de Dubois alır demişsiniz. Dünya geneline oranla gerçekten Dubois bayağı bir bizim kanalımızda fazla çıkmış. Bu da bizim kitlemizin ne derece iyi olduğunu bana göre gösteriyor. Çünkü kanalımıza yeni katılan arkadaşlar dahi işte her açıdan maçları ele alıyorlar ve öyle değerlendiriyorlar. Ama kanalın şu anda geneliyle beraber benim ayrıştığım bir maç bu. Yine tıpkı Frank Sanchez Agit Kabayel maçı gibi. Ama bence Hrgović bu karşılaşmayı kaybedecek. Yine de oylarınız için ben çok teşekkür ediyorum. Hrgović'e de Dubois'a da gerçekten oy kullananlar neredeyse başa yakın gibi bizim kanalımızda. Bu da sevindirici bir detay. Tekrardan söyleyebilirim bunu. Çünkü Daniel Dubois bana göre daha teknik bir isim
Filip Hrgovic'e göre. Şimdi ben kendi tahminime de hemen geleyim. Evet, bugüne kadarki karşılaştığı rakiplere baktığımız zaman Daniel Dubois çok daha iyi isimlerle maç yaptı ama artık Filip Hrgovic, Mark De Mori gibi kendi ülkesinden böyle çok aşağılarda olan boksör, yani çok zayıf bir rakiplerle karşılaşmaya başlamasından da anlıyoruz ki o yenilgisizlik şeyi devam etsin diye Filip Hrgovic'i bugüne kadar korudular. Hatta Zlezing maçını bana göre kaybetti ama Eddie Hearn onu kollayaraktan bu maçı Filip Hrgovic'e verdiler. Kesinlikle IBF zorunlu rakip olmayı hak etmiyor bana göre diye söyleyebilirim. Ha, şunu da söyleyeyim. Daniel Dubois da öyle çok ahım şahım bir boksör değil ama Alexander Usyk'le maç yaptıktan sonra boksunu belli bir kaliteye getirdiğini ben düşünüyorum. Şimdi bu maçta tabii teknik anlamda baktığımız zaman Daniel Dubois kesinlikle Filip Hrgovic'ten daha üstün bir boksör. Ben niye Filip Hrgovic'e balon diyorum? Çünkü adamın yumruk gücü haricinde tıpkı Frank Sanchez gibi hiçbir özelliği yok. Ne savunması var, ne ayakları hızlı, ne adımlamaları iyi, footwork vesaire, hiçbir şey yok adamda. Zaman zaman bazen gardını düzgün bir şekilde alıyor. O da hani çok şey yapmayayım diye, yani sarsıldığı zaman roundu çıkarmak için, roundu bitirebilmek için zaman zaman gardını alıyor. Tabii bu yani ciddi bir boksöre karşı nasıl işe yarayacak? Yani ben şimdi Filip Hrgovic'te Alexander Usyk'i yan yana koyamıyorum. Alexander Usyk olsa herhalde 6. roundu bile göstermez bence Filip Hrgovic'e diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten üst sıralar hata kabul etmeyen bir yer. Sizin defansınız da çok iyi olması lazım. Kafanız da hareketli olması lazım. Tekniğiniz de iyi olması lazım. Ayaklarınız da hızlı olması lazım. Yani bu açılardan baktığımız zaman yumruk gücü haricinde Filip Hrgovic'te hiçbir özellik yok. Bu Dempsey McKim maçını da bana göre yumruk gücüyle kazandı. Adam hani zaman zaman Dempsey McKim maçı iyi götürdüğü roundlar da oldu ama ilerleyen roundlarda yoruldu ve yumruk gücü de iyi olduğu için Filip Hrgovic onu düşürmeyi başardı. Diğer taraftan Daniel Dubois'a gelecek olursam tabii ki Alexander Usyk maçından tekrar söylüyorum, iyi şeyler öğrenmiş. 9 round boyunca Alexander Usyk'e dayanabilmek gerçekten kolay değil. Çünkü Alexander Usyk'in ayak hızı gerçekten inanılmaz bir seviyede. Savunması inanılmaz bir seviyede. Yanılmıyorsam Alexander Usyk'e karşı bir roundda güzel bir boks yapmıştı Daniel Dubois. O roundu unutmuyorum. Gerçekten hani saldırısı fena olan bir boksör değil Daniel Dubois ama o da çok fazla açık veriyor ve kanalımızda herkesin söylediği gibi çenesi de zayıf bir boksör Daniel Dubois. Ama bana göre Filip Hrgovic ilerleyen roundlarda gerçekten yoruluyor. Belki ilk roundlarda böyle birbirlerini test edecekler. Ama özellikle 6. roundun sonrasında maç tamamen bence Daniel Dubois'a kayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Daniel Dubois'ın ayakları da gerçekten hızlı. Başı çok hareketli olmasa da ayak hareketleri de fena değil Daniel Dubois'ın ve daha genç bir boksör. Ringde daha hareketli ve daha tecrübeli artık. Çünkü ciddi isimlerle de boks yaptığı için daha tecrübeli bir durumda Daniel Dubois ve aktif şekilde son yıllarda çok da fazla maç yaptı. Kendisini de gerçekten hazır bir şekilde tuttu bu karşılaşmaya kadar. Her ne kadar 2 yenilgisi olsa da bence Hrgovic'e karşı üstünlük sağlayacaktır. Ve 7 ya da 8. roundda ben Daniel Dubois'ın Filip Hrgovic'i knockout edeceğini düşünüyorum. Ve yine bütün dünya bu karşılaşmada yanılacak. Yani dünya geneli, ama ben ve kanalımızdaki birkaç kişi yine yanılmıyor olacağız. Kesinlikle tekrardan söylüyorum, benim iki boksöre karşı ne bir
garezim var ne de bir hayranlığım var. Tamamen boks penceresinden bakarak bu yorumları yapıyorum. Sizlerin yorumlarını da çok merak ediyorum. Lütfen aşağıya yazın yorumlarınızı. Kanalımız gerçekten çok aktif bir şekilde devam ediyor. Yorum yapıyorsunuz. Anketlere katılıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu Deontay Wilder-Zhilei Zhang maçına canlı yayın açacağım. Muhtemelen saat 12.30'da olacak. Yani 1 Haziran'ı 2 Haziran'a bağlayan gecede saat 12.30'da bir yayın açmayı düşünüyorum. Eğer beni ilk defa bu kanalda keşfettiyseniz lütfen abone olun. Videolarımızı beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın diyorum. Bir sonraki videomuzda yani canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.